Herkese merhaba arkadaşlar. Hayallerimizi ürüne dönüştürebilmek için tek gereken şey Alize Parfümör. Evet arkadaşlar, ben bu videoda size sevimli desenimizin yapılışını anlattım. Ama siz dilerseniz kalp, baş harfiniz, yıldız gibi desenler oluşturabilirsiniz. Hadi gelin bu sevimli yastığımızın yapılışına geçelim. İlk olarak kareli kağıdımıza istediğimiz deseni çiziyoruz. Ben gülen yüz çizmek istedim. Siz dilediğiniz deseni çizebilirsiniz. Desenimdeki her bir kutucuk ipimdeki bir ilmeği temsil ediyor. Alize Parfümör ipliğimin çift taraflı iki renkli ilmekleri sayesinde çizdiğim deseni kolaylıkla örebiliyorum. Desenimde 30 kare var. Bu yüzden 30 ilmek ile başlıyorum. Sizde kare sayısı farklı olabilir. Kaç kareniz varsa o kadar ilmek ile başlayın. Örgüme zincir çekerek başlıyorum. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğimin içinden bu şekilde geçiriyorum. Açık rengimde 30 zincir çektim. Şimdi sıra diğer rengimde. İki rengimde de zincirimi çektim. Şimdi sıra ilmek çıkartmada. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Her zincirden bir ilmek çıkardım. Bu ilmekler benim birinci sıramı temsil ediyor. Benim desenim 8. sırada başladığı için açık renkle örüyorum. Örgümü örerken soldan sağa, sağdan sola doğru ilerliyorum. Desenimin başladığı sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek açık renk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek koyu renk. Sonra gene 12 ilmek açık renk örüyorum.
Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek açık renk ördüm. Şimdi sıra koyu rengimde. Koyu rengimi örerken ilmek değiştiriyorum. Şimdi diğer renkteki ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi açık renkteki ilmeğimi alıyorum. Sekizinci sıramı tamamladım. 9. sırama geçiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek açık renk, 2 ilmek koyu renk, 2, 4, 6 ilmek açık renk, 2 ilmek koyu renk, 10 ilmek açık renk olacak şekilde örüyorum. On ilmek açık renk ile ördüm. Şimdi rengimi değiştiriyorum. İki ilmeğimi koyu renk ile ördüm. Şimdi sıra 6 ilmek açık renkte. Kalanları açık renk ile örmeye devam ediyorum. Bu şekilde şablonumu takip ederek örgümü tamamlıyorum. Koyu renk gördüğüm kareleri koyu renkli ilmek ile örmeye dikkat edelim. Şablonuma çizdiğim deseni Alize Mor ipliğimizin çift taraflı iki renkli ilmekleri sayesinde kolaylıkla ördüm.
Son sırada kalan ilmeklerimi birbirinin içinden geçirerek ipliğimize doğru bu şekilde kapatıyoruz. Devam edelim. İlmeklerimi kapattım, ipliğimi kesiyorum. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi sıra arka tarafa geldi. Arka taraf bu şekilde gözüküyor. Şimdi arka taraftaki ilmeklerimi kapatıyorum. Arka taraftaki ilmekleri kapatmaya başlarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İlk sıradaki ilmeklerimi zincirimin içinden bu şekilde geçiriyorum. İlk sıradaki ilmeklerimi zincirimin içinden geçirdim. En alttan yukarıya doğru ilmeklerimi birbirinin içinden geçirerek örüyorum. Bu şekilde arka tarafın tamamını yapıyorum. Ön tarafta yaptığım gibi son sıradaki ilmeklerimi kapatıyorum. Yastığımızın arka tarafını tamamladık. İster arka yüzünü, isterseniz de ön yüzünü kullanabilirsiniz. 4 köşesinde düğme olan bir yastığımız vardı. Bu yastığımıza ördüğümüz kılıfımı yastığımı düğmeliyorum.
Siz de Alize Pufmor ipliğimizi kullanarak böyle çok tatlı bir yastığa sahip olabilirsiniz. Keyifli örgüler.